Hatta direkt 0 yapalım. Kanalıma hoş geldiniz. Araba Rüyası kanalından Ali ben. Bugün çok heyecanlıyım ve aynı zamanda çok gururluyum. Sanıyorum ilk Türkçe incelemesini çekecek olduğumuz bir aracın yanındayız bugün. Cupra Tavascan'la tanıştırayım sizi. Bu arada aracı çok beğendim, onu söylemek istiyorum. Önce aracın şöyle anlatmam gerekirse isminin nereden geldiğini size anlatmak istiyorum. İspanyol bir araç olduğu için İspanya'daki bir doğayla iç içe olan bir vadinin ismiymiş Tavascan ismi. O yüzden bu araca da Tavascan ismini vermişler. Tamamen elektrikli bir Cupra'nın ilk elektrikli SUV diyebiliriz bunun için. Ve Cupra için elektrikli modellerde bence bir devrim olacak bir araç. Tasarım olsun, yapısı olsun çok hoş ve yani bu zamana kadar alışık olmadığınız yapılara, tasarımlara sahip bir araçtır. Bunları hep beraber videoda seyredeceksiniz, göreceksiniz zaten. Öncelikle söylemek istediğim şunlar var. Aracımız Çin'de üretiliyor, üretim Çin'de yapılıyor ve Volkswagen'le aynı altyapıyı kullanıyorlar. Ama tabii ki Cupra tamamen farklı bir tasarım diliyle konuşuyor. Bu arada elimi cebime sokuyorum. Saygısızlık olarak algılamayın. Gerçekten hava çok soğuk. Ama ben de çok heyecanlıyım bu aracı çektiğim için. Çok da mutluyum ayrıca. Size de gösterebildiğim için daha da mutlu oluyorum. Sonrasında araç Çin'de üretildiği için Türkiye'ye şu an gelebiliyor mu, gelemiyor mu çok bir bilgim yok. Araştırma yaptım. Fakat bazı kaynaklar gelebileceğini söylüyor. Bazı kaynaklar gelemeyeceğini söylüyor. Şu an buradaki aracın piyasası 50 bin eurodan başlıyor 60 bin euroya kadar. İçini doldurduğunuz takdirde fiyatlarda değişiklik gösterebiliyor. Türkiye'de ne kadar fiyatı olacak onunla ilgili bir bilgim yok. Tahminlerinizi yoruma yazabilirsiniz aynı zamanda. Şimdi geçelim aracımızı incelemeye arkadaşlar. Şöyle aracımızda göstermek istediğim kocaman bir Cupra logosu var. Yine bakır renklerini kullanmışlar. Bu bakır rengini Cupra çok iyi kullanıyor. Her konuda nerede kullanırsa çok güzel kullanıyor. Bütün renk uyumlarını sağlıyor. Şurasında ufak bir Cupra yazımız var. Aynı zamanda kaputunda agresif çizgileri olan ve burada hava kanalları aerodinamik yapıya uyum sağlaması için daha verimli çalışabilmesi için burada kaputta güzel, hoş bir tasarım sağlanmış. Aynı zamanda buradaki hava delikleri de gerçektir. Aracımızın ön kaputunun hemen altında şurada aydınlatmaları bulunmaktadır. Gece gözüküyor. Şu an gözükmeye olabilir ama ben size onları göstereceğim. Sonrasında far grubumuza geçtiğimizde far grubumuzda gördüğünüz gibi bu şekilde pırlanta deseni verilmiş üçgen yapılarda gündüz aydınlatmalarımız aynı zamanda led viraj aydınlatmalarımız da aracımızda mevcuttur. Sonrasında tamponuna geçtiğimizde farklı bir renk kullanılmış. Aracın gövde rengiyle tampon rengi farklı olmuş. Bu da çok şık bir tasarımı elde ettiğini düşünüyorum. Bu arada aracı çok beğendiğimi de belirtmek istiyorum aynı zamanda. Tamponunda yine ince bakır çizgiler bulundurmuşlar. İnce bakır çizgilerden oluşan şık detaylar eklenmiş tamponuna. Aynı zamanda park sensörlerimiz de burada 4 adet bulunmaktadır. Cupra dediğim gibi bu verimlilik yönünden, elektrik yönünden bu aracın üstünde çok çalıştığını düşünüyorum ben. Şöyle aracımızın yan tarafına geçelim beraber. Aslında şu formunu size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi buradan şöyle gelen keskin bir yapı. Yine burada farklı bir renk kullanılmış. Keskin bir yapıyla kupa formuna kavuşturulmuş. Bazı yeni üretim modellere de yandan benzetildiğini söyleyebilirim. Onun dışında aracımızda 19 inç jantları bulunmaktadır. Bunları opsiyonel olarak daha büyük jantları da alabiliyorsunuz içinde ama bunlar kullanılmış bu araçta. Aracımızda kapı kolu yok. Yani şöyle yok dediğim dışta bir yapı yok. Yani elinize atıyorsunuz. Bastığınızda direkt kapıyı şu şekilde açabiliyorsunuz. Bu arada kapısı elektrik destekli sanırım. Biraz da ağır bir yapıya sahip kapısı. Şöyle tekrar kapatalım kapısını. Şimdi size yan tarafı anlatmak istediğim ayna kapıda konumlandırılmış. Ama aracımızda 360 kamera bulunmadığı için, içinde opsiyon olarak alınmadığı için burada yine bir kameramız yok. Dediğim gibi ayna kapakları da yine farklı tampon rengiyle uyumlu bir renkle boyanmıştır. Cupra'nın en sevdiğim yönü şudur aslında. Hani hiçbir şekilde plastik görünümünde parçalar kullanmıyor. Hepsi bütün parçaları boyalı. Bu da aracı premium bir özellik katıyor aslında.
Yani Cupra Seat'tan ayrıldıktan sonra zaten Cupra tam bambaşka bir tasarım diline geçti. Bu tasarımda insanlar gerçekten çok beğendiğini söyleyebilirim. Ben de aynı zamanda çok beğeniyorum. Çok keskin çizgilere sahip, çok güzel tasarımlar yapıyorlar. Umarım böyle devam ederler, çizgilerini bozmazlar. Gerçekten çok başarılı bir araç olduğunu düşünüyorum bu arada. Yan tarafında başka anlatmam gereken, burada bir gövde çizgisi var. Gördüğünüz gibi. Gövde çizgisi var. Burada bir bitmiş çizgi, sonra stopla birleşerek stopu da yana doğru, C sütununa doğru uzattıkları için aynı zamanda çok şık bir görünüm elde edilmiş. Aracımızın arka kısmına geçmiş bulunmaktayız. Sizin gibi ben de çok merak ederek aracı inceliyorum gerçekten. Çok farklı bir tasarım dili var araçta. Şöyle aracımızın önce stop grubundan başlayalım. Zaten stop grubu demeyeyim, tek bir stop diyeyim, daha mantıklı olur. Şöyle yine ön tarafta bulunan üçgen yapılar burada da bulunuyor. Aynı pırlanta gibi. Gördüğünüz gibi bu şekilde sinyalleri yanıyor aracın. Çok şık gözüküyor bu arada. Sonrasında altında kocaman bir sportif difüzörümüz bulunuyor araçta. Yine tampon rengi, ön tampondaki renkle aynı bir renge uyumlu yapılmış. Burada yine bir kırmızı flaşörlerimiz var. Arkasında da kocaman bir Cupra yazımız da bulunuyor. Yine aynı bakır renklerini kullanmışlar. Geri sürüş farları burada konumlandırılmış. Şöyle aracımızın logosu, gördüğünüz gibi yeni moda, yeni tasarımlar bu şekilde ambiyans aydınlatmalı şekilde logomuz da buraya konumlandırılmış. Çok farklı bir dil olmuş. Farklı bir yapı olmuş. Şöyle aracımızın kupa yapısında burada çok minik bir spoiler tarzında, bu yeni birkaç modele benzetiyorum bunu. Siz de tahmin ediyorsunuzdur hangi modeller olduğunu. Burada minimal bir spoilerla buradan rüzgarı alıyor. Burada yine bak, bagaj kapağıyla birlikte, spoiler demiyorum, bagaj kapağıyla birlikte burada bir spoiler tarzında bir şey yapmışlar. Çok güzel de olmuş. Çok başarılı. Çok beğendim. Yine gördüğünüz gibi aracımızda burada çizgileri çok stabil. Tasarımı da o Tavaskan dediğim vadinin, yani o vadideki doğal yapıyı düşünerek tasarlanılmış bir araç olduğunu düşünüyorum. O şekilde araştırmalarımı yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi sizinle birlikte aracımızın bagajını inceleyelim. Öncelikle şuradan basabiliyoruz bagajı açabilmek için. Sadece bir dokunuş yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi bagaj kapağımızda bulunan plak aydınlatmaları ve kamerası burada bulunmaktadır. Yine burada da bagajı açıp kapatabildiğimiz tuş bulunmaktadır. Aracımızda kocaman bir panzut var. Bagajla birlikte bu da açılıyor. Gördüğünüz gibi. Bagajı 540 litredir. Yani gayet yeterli. Zaten bir SUV olduğu için, elektrikli bir SUV olduğu için kocaman bir bagaja sahip. Yine yükleme eşiği de oldukça düşük olarak konumlandırılmış zaten. Çok güzel, çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Yine aracımızın bagajında gördüğünüz gibi LED aydınlatmaları. Burasında da bir tane çakmaklık girişimiz bulunmaktadır. Aracımızın alt kısmındaki burayı açtığımızda burada da ufak bir malzeme gözümüz bulunmaktadır. İlk yardım çantası vesaire, bunları konumlandırabilirsiniz burada. Onun dışında bagajında anlatabileceğimiz bir şey yok. Yani bu kadar anlatabileceğimiz bagajında. Şöyle tuşuna da basarak size de kapanmasını göstermek istiyorum. Şu şekilde bagaj kapağımız kapanıyor arkadaşlar. Aracımızın içine geçmiş bulunmaktayız. Şu an arka koltuktayım. Koltukları çok rahat bu arada. Yani güzel tasarlanmış. Böyle oturduğunuzda sizi biraz içine alıyor gibi. Yine burada aracımızda arkada, şu an ön koltuk bana göre ayarlı olmasına rağmen gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde oturuyorum. Ama boyu biraz daha uzun olan insanlar aracın kupe yapısından dolayı kafası belki yukarıya değebilir.
Yine burada aracımızda klima kontrollerimiz var. Arkada koltuk ısıtmamız bulunmamaktadır. Aynı zamanda bazı opsiyonel versiyonlarında burada Cupra logolu şekilde ambiyans aydınlatması da bulunuyor. Ama bu araçta maalesef bunlar bulunmuyor tabii ki. Koltuğumuz kumaştır. Ortası deriye benzer bir geri dönüşüm maddesinden yapılmış ama deriye benziyor. Bu da gayet şık duruyor. Ön koltuklarımızın arkadan görünüşü yine bakır bir levha, sportif koltuk olduğu için, spor koltuk için bakır bir levha ile burada bakır bir renk kullanılarak çok güzel bir görüntü elde edilmiş arkadan baktığınızda. Şimdi aracımızda arkada anlatmam gereken çok fazla bir şey yok. Çünkü çok dolu bir aracı incelemiyoruz. Ama yine de Cupra Tavascan'ı da size göstermek istedim. Ben de çok heyecanlıyım aracı incelediğim için gerçekten çok mutluyum. Şimdi arkadaşlar en heyecanlanacağımız yere geçelim. İsterseniz aracın ön kokpiti gerçekten beni de heyecanlandırdı. Beraber geçelim. Onu da incelemiş olalım. Şöyle açıyorum. Direkt kapıdan başlamak istiyorum. Arkadaşlar şu kullanılan malzemelere bakar mısınız? Renklere bakar mısınız? Şu kapı kolu oldukça hoşuma gitti bu arada. Yine burada Volkswagen'in kullandığı tuş yapısı. Bu olayı biliyorsunuz zaten yeni çıktı. Tuşa bastığınızda arka camlara müdahale edebiliyorsunuz. Onun dışında arka iki tuşu kaldırdıklarını artık hepimiz öğrenmiş bulunmaktayız. Sonrasında gördüğünüz gibi burada yine başka bir renk kullanılarak yine bir desenli böyle hissedilebilen, sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Hissedilebilen çok şık bir yapı bizi karşılıyor. Burasında yine yumuşak plastik kullanılmış. Burası sert plastik. Burada da yine gördüğünüz gibi çok güzel detaylar bulunmaktadır. Evet, aracımızın kokpitine geçelim. Arkadaşlar koltuğumuz şu şekilde gözükmektedir. Gördüğünüz gibi çok sportif bir yapıya sahip. Bu arada gerçekten çok güzel sarmalıyor insanı. Aracı kullandım buraya gelirken. Gerçekten beğendim koltuklarını. Ama maalesef aracımızda otomatik koltuk bulunmaktadır. Çok da önemli değil aslında. Benim için önemli değil yani. Onun dışında şöyle aracımızın içine doğru yavaş yavaş geçelim. Evet arkadaşlar. Aracın kokpiti inanılmaz gözüküyor. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten şu ana kadar gördüğüm en güzel, en basit olmayan kokpit diyebilirim. Yani gelecekten geliyor gibi ya. Bu şimdi söylenen şeyler, bu Tesla'nın gelecekten geldiğini iddia eden insanlar var. Gelecekten gelen araba bu arkadaşlar bence. Gördüğünüz gibi burada hava menfezlerimiz bulunuyor. Yine bakır detaylarla ve o dediğim bu ortada bulunan yapıyla beraber çok uyumlu bir şekilde gözüküyor. Kocaman bir 15 inç ekranımız var. Aynı zamanda önümüzde de ufak bir bilgilendirici ekranımız var. Bu arada direksiyonu kesik, sportif bir aracın direksiyonuymuş gibi gözüküyor. Bu da çok başarılı aynı zamanda. Şöyle göstermem gerekirse aracımızın start stopu şurada bulunuyor. Hemen yan tarafta. Şöyle göstereyim size. Aracın start stop burada bulunuyor. Ufak bir düğmede konumlandırılmış. Yine pedalla da aktif edebiliyorsunuz. Şurasında aracımızın telefon şarj yeri var. Altında da iki tane Type-C girişimiz var bulunuyor. Burada ufak bir gözümüz var. Anahtarı vesaire koyabildiğimiz göz. Yine burada şöyle göstermem gerekirse bardaklık yerlerimiz bulunuyor. Yine burası çok güzel bir malzemeyle kaplanılmış. Şöyle bastığınızda açılan bir yapıya sahip ve oldukça yani çok derin arkaya doğru giden bir eşya gözümüz bulunmaktadır. Yine burada da bir bir çakmaklık girişimizde bulunmaktadır arkadaşlar. Sonrasında aracımızın ekranına geçmem gerekirse eğer. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızın ön kokpitini ve ekranını inceleyebiliriz beraber. Şöyle ekranı göstermek istiyorum size. 15 inç ekranı bulunmaktadır aracın. Kocaman bir ekrana sahip ve çözünürlüğü çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok güzel gözüküyor çünkü. Şu şekilde menümüze basalım abi. Sonrasında ilk olarak size sürüş profillerini göstermek istiyorum. Range profili var burada. Aküye daha yararlı olan, işte frenleme sistemiyle aküyü daha çok dolduran sistemdir. Konfor sürüşümüz var burada. Performans sürüşümüz var gördüğünüz gibi. Sonra Cupra modumuz var. Yarış pisti al diyor, yarışa çık arabayı diyor.
Bir de individual'ımız var. Burada kendimiz ayarlayabiliyoruz. Ayarlarımız da şu şekilde. Motoru ayarlayabiliyorsunuz. ASS'yi ayarlayabiliyorsunuz. Lenkung ayarlayabiliyorsunuz. Klimayı ayarlayabiliyorsunuz aynı zamanda. Şimdi buradan çıkmak istiyorum. Sonrasında aracın kendi profiline girmek istiyorum. Burada park asistanlarımız var. Şöyle basıyorum. Park asistanları bu şekilde gözüküyor. Sonra smart asistanlarımız var. ESC'yi kapatıp açabiliyoruz. Auto Hold, Lane Travel Assist, ASS, yani aklınıza gelebilecek bütün asistanlarımız bulunmaktadır aracımızda. Gördüğünüz gibi burada da kör nokta uyarı sistemimiz bulunmaktadır. Şöyle şu şekilde göstereyim size de. Işığımız yandı. Onun dışında tabela okuma vesaire, Eco Assistant, işte bu bildiğiniz üzere frenleme, çeki, işte karavan çekme asistanı vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi şu şekilde aracımızın animasyon sistemleri gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Burada yine bize bilgilerimizi veriyor. Gördüğünüz gibi ne kadar gidebiliriz, ne kadar yakıt alabiliriz vesaire vesaire. Arkadaşlar aracın içi sanki gelecekten gelmiş gibi gözükmüyor mu? Ne diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Şöyle. Evet arkadaşlar, ben de çok heyecanlıyım aracı süreceğim için. Aracın sürüş videosuna geçmiş bulunmaktayız. Şu şekilde ana menümüze dönelim. Böyle geri görüş kameramızı da size göstereyim. Direksiyonla beraber çizgilerimiz dönüyor. Şu şekilde. Arkadaşlar aracın içi çok sessiz. Herhangi bir elektrik sesi vesaire almıyorsunuz. Bu da çok güzel gözüküyor. Çok güzel hissettiriyor. Şu an bozuk bir yolda ilerliyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sarsıntı vesaire bulunmamaktadır aracımızda. Aynı zamanda şunu da söylemem gerekirse çok rahat yaylanıyor araç. Süspansiyon olarak çok başarılı iş çıkardıklarını düşünüyorum. Yine direksiyonda gördüğünüz gibi buradan sürüş asistanlarını veya sürüş modlarını değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle görüş açısı da oldukça iyi ve bu kokpit size gerçekten çok güzel his veriyor. Şu şekilde sürüşümüze başlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle profilimizi öncelikle Cupra modunda denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi, hatta direkt 0-100 yapalım. Durdum. Gaza basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yol bitmeseydi devam edecektim ama araç mermi gibi ilerliyor yani. Gerçekten çok başarılı diyebilirim. Şöyle. Arkadaşlar size aracın teknik bilgilerinden bahsetmem gerekirse eğer, aracımız 286 PS gücündedir ve 77 kW batarya hacmine sahiptir. Batarya dolum süreci de DC şarjla %10'dan %80'e yarım saat içinde, yani 30 dakika içinde dolabiliyor aracımız. Onun dışında büyüklüğünden bahsetmem gerekirse, aracın uzunluğu 4 metre 66 santim, genişliği ise 2 metre 10 santimdir. Yani bu ölçü meraklıları için söylüyorum bunu gerçekten. Ama araç gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ya bunu söyleyebilirim. Başarmışlar diyebilirim yani. Gerçekten muazzam bir araba yapmışlar. Şöyle gaza konforta bile bastığınızda sizi koltuğa yapıştırabiliyor araç. Ya bu sizin gördüğünüz kokpit, ön torpido diyeyim, gerçekten sizi sizden alıyor. Yani bu araç gerçekten gelecekten gelmiş gibi görünüyor. Cupra bence bu araçta gerçekten köşeyi dönecek gibi gözüküyor bu arada. Onu söyleyebilirim. Aracın çok başarılı olduğunu ben kendi açımdan, kendi fikirlerim doğrultusunda söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada araçla ilgili yorumlarınızı aşağıya belirtirseniz ve kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim.
gördüğünüz gibi sizin için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani her zaman daha iyisini, daha güzelini sizin için yapmaya çalışıyoruz. Siz de bize destek olursanız çok seviniriz aynı zamanda. Araç çok başarılı arkadaşlar. Söyleyecek hiçbir şey yok gerçekten. Bir gün yine bunu da otobanda deneme şansımız olursa deneyimlemek isteriz bu aracı da. Bu arada dediğim gibi Türkiye'nin yaptırımlarından dolayı aracın Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Şu an Avrupa'da gördüğünüz gibi aracı daha yeni teslim alındı zaten bu araç. Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Fiyat konusunda da söylemem gerekirse bu araç burada 50 bin eurodan başlayıp 60 bin euroya kadar ilerleyebiliyor. Türkiye'deki fiyatı ile ilgili hiçbir bilgim yok. Yani vergiler vesaire bunlar büyük olaylar. O yüzden nasıl olacak onu bilmiyorum. Siz eğer bu fiyatla ilgili tahminleriniz varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Bugün gerçekten heyecanlıyız. Ben heyecanlıyım en azından. Siz de heyecanlanacaksınız. Aracı görünce eminim heyecanlanacaksınız. O yüzden hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.